Herkese merhabalar. Eser'in mutfağına hoş geldiniz. Bugün sizlerle yıllardır yapmış olduğum hazır yufkayla su böreği tadında muhteşem bir börek tarifini yapıyorum. Kullanmış olduğum özel sosu sayesinde çok lezzetli oluyor. Yiyen herkesin tarifini istediği bir börek tarifimdir. Dilerseniz hemen bu güzel tarifin yapımına başlayalım. Böreğimizin yapımına ilk olarak ara katları için kullanacağım sosu hazırlamakla başlıyorum. Kabımın içerisine 1 adet yumurtanın tamamını ilave ediyorum. Daha sonra içerisine 1 su bardağı yoğurt ilave ettikten sonra yumurtayı iyice çırpıyorum. Yumurtayı bu aşamada iyice çırpalım ki daha sonra ekleyeceğimiz sıvılarla bu şekilde çırpamayız. Yumurtayı iyice karıştırdıktan sonra içerisine 1 su bardağı sıvı yağ ve 1 adet de maden suyu ilave ediyorum ve karıştırıyorum. Ara katları için kullanacağımız sosumuz hazır. Hemen onu kenara alıyorum. Bu tarif için dikdörtgen bir fırın tepsisi kullanacağım. Altını yağladım. Toplamda bu tarif için 1 kilo yufka kullanıyorum. 6 adet oluyor. 3 adet yufkayı alta, 3 adeti de üste olacak şekilde kullanıyorum. İlk yufkayı serdikten sonra içerisine hazırlamış olduğum sostan 4-5 kaşık ilave ediyorum ve kaşık yardımıyla her tarafına gelecek şekilde dağıtıyorum. Daha sonra ikinci yufkamı da parçalara bölerek yerleştiriyorum. Ve üzerine hazırlamış olduğum sostan gezdiriyorum ve her tarafına sürüyorum. Toplamda 3 adet yufka bitene kadar aynı işlemleri yaparak devam ediyorum. Üç adet yufkayı yaydıktan sonra en son sosunu sürüyorum ve üzerine yaklaşık 1,5 su bardağı peynir kullanıyorum. Peyniri her tarafına gelecek şekilde düzeltiyorum. Siz dilediğiniz peyniri kullanabilirsiniz. Peyniri düzelttikten sonra üzerine kalan 3 adet yufkamı yine aynı şekilde parçalara bölerek kullanıyorum. Bu arada kanalıma ilk defa gelen arkadaşlar kanalıma abone olup destek verirlerse sevinirim. Tariflerimi görmesini istediğiniz arkadaşlarınızla paylaşabilirsiniz. Son yufkamı da düzelttikten sonra sosumdan 4-5 kaşık kalacak şekilde kabın içerisinde bırakıyorum ve bir miktarını yufkanın üzerine sürüyorum. En altta kalan yufkayı da düzgün olacak şekilde kapatıyorum. Böreğimizin yapım aşamaları bitti. Üzerine ayırmış olduğumuz sostan 3-4 kaşık döküp fırça yardımıyla her tarafına gelecek şekilde sürüyorum. Böreğimizin pembeleşmesi için sosun her tarafa gelecek şekilde sürülmesine özen gösterin. Daha sonra böreğimi dilimlemeye başlıyorum. Böreğimi istediğim ebatlarda dilimliyorum. Dilimleri ayırdıktan sonra kalan sosumun tamamını döküyorum ve fırça yardımıyla her tarafına gelecek şekilde sürüyorum. Özel soslu su böreği lezzetinde böreğimiz artık fırına girmeye hazır. 180 derecede önceden ısıtılmış fırında 35-40 dakika pişirmeye gönderiyorum. Böreğimiz fırından çıktı. Öncelikle kenar kısımlarından rahatça çıkarmak için bir bıçak yardımıyla kurtarıyorum.
Daha sonra kesmiş olduğum yerlerden tekrardan bıçakla geçiyorum. Gördüğünüz gibi gayet rahat şekilde sunum yapabiliyorsunuz. İçerisi de çok güzel şekilde pişti. Sunum aşamamız akşama kaldığı için biraz çekimde rengini koyu gösterebilir. Daha fazla geciktirmemek için sıcak olarak sunumunu yapıyorum. Siz soğumasını beklerseniz dinlenmiş hali daha güzel oluyor. Şöyle hemen bir dilimini sunum tabağıma alıyorum. Altı da üstü de çok güzel istediğimiz şekilde kızarmış. Hemen ortadan ikiye ayırıp sizlerle iç dokusunu paylaşmak istiyorum. Gördüğünüz gibi sıcak olmasına rağmen içerisi kat kat oldu. Çok lezzetli bir börek olduğundan hiç şüpheniz olmasın. Dışı çıtır, içi de su böreği lezzetinde nemli oldu. Umarım çok beğendiğiniz bir lezzet olmuştur. Kesinlikle bu tarifimi denemenizi tavsiye ederim. Hazırlamış olduğumuz bu sosu tüm börek tariflerinizde kullanabilirsiniz. Tüm tariflerim gibi bu tarifimde de kullanmış olduğum malzeme listesi açıklama bölümünde bulunmakta. Kaçıran arkadaşlarımız oradan bakabilirler. Deneyecek olan arkadaşlar yorumlar kısmında düşüncelerini benimle paylaşabilirler. Deneyecek olan herkese şimdiden afiyet olsun. Bugünlükte bir lezzetli tarifin daha sonuna geldim. Kanalıma hala abone değilseniz abone olmayı unutmayın lütfen. Bildirim zilini aktifleştirerek paylaşımlarımdan anında haberdar olabilirsiniz. Farklı ve lezzetli tariflerde görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın.